Merhabalar. Bu videoda Helios platformun mikrosegmentasyon modülünü inceleyeceğiz. Sunucu havuzlarının ayrı bir segment olması ve ayrı olan bu kaynaklara erişimin bir güvenlik duvarı üzerinden kontrol edilmesi geçmişte birçok işletme için yeterli gelmekteydi. Ancak günümüz gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda mevcut ayrışmanın eksik kaldığı bazı noktalar bizleri daha mikro seviyede bir ayrışmaya itmektedir. Sunucu havuzlarının büyümesi, uygulama sayılarının artması, uygulamalar arası iletişimin karmaşıklaşması gibi sebepler mevcut durumu daha kompleks bir hale getirmektedir. Daha küçük segmentlere ayrılmış ağ altyapısı ve bu altyapıların daimi olarak izlenmesiyle birlikte birçok fayda ortaya çıkmaktadır. Ağ hareketleri üzerinde daha kolay görünürlük sağlanabilmekle birlikte uygulamalara ait trafik akışlarına hakimiyet artmakta. Bu da ağ üzerindeki genel farkındalığın artmasına öncülük etmektedir. Sıfır güven mimarisi için gerekli olan siber güvenlik disiplininin sağlanması noktasında temel bir altyapı oluşturmaktadır. Art niyetli davranışlar için atak alanı daraltılmakta ve olası tehdit önleme hamleleri kolaylaşmaktadır. Helios platform üzerinde bir örnek yapalım. Mikro segmentasyona başlamak için öncelikle envanterimizi görüntüleyebileceğimiz Monitored Servers linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada bizleri Helios platform ajanları tarafından sağlanan sunucu listesi karşılıyor. Segmentleri oluşturmak için öncelikle sunucular üzerinde etiketleme işlemi yapmamız gerekiyor. Bu işlemi listenin en sonunda bulunan Label linkine tıklayarak yapıyoruz. Açılan pencerede bizden sunucunun üstlendiği rol, sahiplik, ortam gibi bilgiler isteniyor. Bu tanımlamaları yapmadan önce Settings başlığı altında bulunan Labels linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada hem ön tanımlı hem de bizim eklediğimiz etiketler listeleniyor. Yeni bir etiket eklemek için Add Labels linkine tıklayalım. Açılan pencerede label tipini seçip eklemek istediğimiz etiket değerini yazarak kaydediyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ve sunucularımızı etiketledikten sonra artık segmentimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Security Policies altındaki Rule Set yani kural setleri linkine tıklıyoruz. Bu ekranda Add Rule Set düğmesine tıklayıp açılan pencerede rule setimize bir isim veriyoruz. Açıklamaları zorun tutulmamış. Rule setimize bir isim verdikten sonra Scope yani kapsam bölümünde segmentimizin kapsamını belirlememiz isteniyor. Uygulama, ortam ve lokasyon bilgilerini seçerek sunuculara tanımlanan etiketler sayesinde bu kapsamda yer alacak sunucuları gruplamış oluyoruz. Sonrasında rule setimize farklı kapsam ve kurallar atamak için detay düğmesine tıklıyoruz. Bu ekranda birden fazla kapsam ve kural eklememize izin veriliyor. Yeni bir kapsam eklemek için ilgili alanlardan seçimlerimizi yapıp kaydediyoruz. Sonrasında kurallarımızı tanımlayalım. Add Rule düğmesine tıklayarak
Açılan pencerede kuralın uygulanacağı sunuculara ait rolü seçiyoruz. Hangi servis port üzerinde işlem yapacağımızı belirttikten sonra hedef sunucu grubunu da belirlememiz isteniyor. Son olarak ilgili kural üzerinde izin verme ya da bloke etme seçeneğini işaretleyerek kaydediyoruz. Sonrasında ise kaynak database, servis port 1433 Microsoft SQL portunu seçip hedef web rolü üstlenmiş sunucuları seçtikten sonra buna da izin ver diyoruz. Kapsam ve kurallarımızı belirledikten sonra View Map düğmesine tıklayarak segmentlerimizi görüntülüyoruz. Sağ üst köşede bulunan Provision statüste 3 farklı seçenek bulunmakta. Visibility, Selective ve Full. Bu modlar, Visibility modu, tanımlanan kurallar sunuculara uygulanmaz. Sadece tanımlanan kurallar ve bu kurallar dışında gerçekleşen bağlantılar izlenir. Selective, tanımlanan kurallar sunuculara uygulanır ve tanımlanan kurallar dışında gerçekleşen bağlantılar izlenir. Full, tanımlanan kurallar sunuculara uygulanır ve tanımlanan kurallar dışında gerçekleşen bağlantılar otomatik olarak bloke edilir. Harita üzerinde görülen daireler sunucuları temsil ederken oklar tanımlanan rollerin işlev ve yönlerini belirtmektedir. Örneğin bir sunucuya tıkladığımızda sunucu ile ilgili genel bilgiler üzerinde açık olan servis portlar yani listening portlar yer alır. Ve bu kural seti uygulandığı takdirde hangi kuralların bu sunucuya uygulanacağı gösterilir. Bağlantı yönleri ise 3 farklı renkle belirtilmiş. Kırmızı bloke edilmiş. Bağlantılar. Yeşil izin verilen bağlantılar. Turuncu ise kural tanımlanmamış bağlantıları gösterir. Üzerine tıkladığımızda açılan pencerede ilgili bağlantıya izin verebilir veya bu bağlantıyı engelleyebiliriz. Kuralı tamamladıktan sonra yapılan değişiklik gerçek zamanlı olarak haritaya yansımaktadır. Liste moduna geçerek ilgili değişikliğin kural listesine eklenmiş olduğunu görüyoruz. Güvenlik duvarı ve uzak bağlantı yönetimi için sunucu detay ekranına geçmemiz gerekiyor. Açılan ekranda Server Informations bölümünde bulunan uzak bağlantı ve güvenlik duvarı durum bilgileri gösteriliyor. Remove Settings'e tıkladığımızda bu servisi aktif veya pasif duruma getirebildiğimiz gibi sadece belirleyeceğimiz kullanıcılara erişim izni verebiliyoruz. Bu kullanıcılar Settings bölümü altında bulunan LDAP ayarları yapıldığında Active Directory dizin hizmetinden otomatik olarak alınmaktadır. Remote bağlantıyı kapattığımızda sunucuya bağlı tüm kullanıcıların oturumu otomatik olarak kapatılır. Belirli kullanıcılara izin verdiğimizde ise yine izin verdiğimiz kullanıcıların dışındaki oturumlar otomatik olarak kapatılır. Güvenlik duvarında ise yetkimiz dahilinde sadece aktif pasif hale getirme işlemini gerçekleştirebiliyoruz.